Merhaba örgü severler. Örgü Defterim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine şal öreceğiz. Bu şalımızın modelini takipçilerimden birinin isteği üzerine hazırlıyorum. Bir tane fotoğraf gönderdi. Çözememiş. Ben de yardımcı olmak için hem de modeli beğendiğim için örüp sizlerle paylaşmak istedim. Henüz ben de sadece bu kadar ördüm. Sadece modeli çıkardım, denedim. Bakın tamamlayınca ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi modelimize geçelim. Modelimiz için her zamanki gibi angora tarzı bir ip kullanıyorum. Tığım 3 numara. Tığınızı elinize göre ayarlayacaksınız. Yani çok sıkı örmeyecek şekilde bir tığ ayarlayın kendinize. Eliniz çok sıkıysa 3 numara yerine 4 numara falan da kullanabilirsiniz. Hemen modelimizi anlatmaya başlayalım. İpimi alıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. 7 tane başlangıç için zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir sayısı ben 7 tane çektim. Her zaman söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Herkesin el örgüsü farklı olur. Kullandığınız ipiniz farklı olur. 7 yerine 8 çekebilirsiniz. 6 çekebilirsiniz. Elinize göre ayarlayacaksınız. Ben şu anda 7 taneyi çektim. Halkamı birleştiriyorum. Benim elim çok sıkı değil. Genelde yumuşak bir örgüm vardır benim. Halkamı birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen yanına bir tane ikili trabzan, halkaya batarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çektim. İpimi doladım. Bu defa yan yana 4 tane, pardon 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimizin artırması farklı. Klasik şallar gibi değil. Yani alt köşeden başlamıyoruz. Bunu yan köşeden başlayarak öreceğiz. Şimdi bu şalımızın yan köşesi oluyor. 3 trabzandan sonra tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu bizim ilk sıramız. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. İpimi doladım. Şuradaki birinci boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir. İpimi doladım. Tekrar 2 trabzan. Aynı boşluğa batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa yine ikili trabzan. Araya 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Yine 2 tane trabzan yaptım. Şu an ikinci sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya geçmek için 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. İpimi doladım. Yine boşluğa 2 tane trabzan, 2 zincir. Hanımlar, videolarım biraz uzun sürebilir. Yani modellerin tüm detaylarını elimden geldiği kadar vermeye çalıştığım için biraz uzun sürüyor videolarım. Tabi şallar da emek istiyor. Yarım anlatmak istemiyorum. Bazı modeller gerçekten bayağı bir uzun bir sıralar örmem gerekiyor ki ancak tarif tamamlansın. O yüzden videolarımı sonuna kadar izlerseniz siz de kolaylıkla yapacaksınız. Bir bölümü atıyorum başlangıçta anlamadınız ama videomuzun sonuna kadar izleyin. Bir yerde mutlaka tekrar bir açıklaması vardır. Daha sonra model kafanızda oturacaktır.
O yüzden hemen baştan pes etmeyin. Bu modelimiz de çok zor bir model değil zaten. İnanıyorum ki herkes kolaylıkla yapacaktır. Biraz sıra sayısı fazla anlatmam gerekecek. Şimdi en baştaki boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bu bizim örgümüzün kenarında sürekli gidecek bordür kısmı olacak. Şöyle göstereyim. Şuradaki şu kenarımız. Diğer tarafta diğer yan kenarımız. Şimdi 2 trabzandan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bu defa kenar bordür kısmına geldim. Yine buradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 2 zincir çekip yine aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bu zaten klasik kenar oyaları, birçok şalda kullandığımız kenar bölüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sıram bitmiş oldu zaten. Örgümü çevirdim. Tekrar kenarını yapıyorum. Kenarları anlattım. Her seferinde 2 zincir, 2 trabzan demeyeceğim. Bu kısım artık bu şekilde ilerleyecek. Artırma yerine gelince tekrar detayını göstereceğim. Şimdi kenarımızı ördük. Kenarı ördükten sonra 3 zincir, pardon 2 zincir, 1, 2 zincir çektim. Şöyle gösteriyorum bir yandan. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki tek trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum trabzanın tepesine. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Şimdi diğer kenara geldik. Diğer kenarımızı hızlıca yapalım. Bu kısmı hızlı geçiyorum. Sürekli aynı ilerleyecek. 1, 2, 3 zincir çektim. Yukarı çıktım. Yine kenarımı yapıyorum. Evet. Kenarımı tamamladım. 2 zincir çektim. Bu zincirler, aradaki zincirler örgünüz düzgün duracak şekilde sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. 2 zincir çektim, doladım. Şuradaki üçlü, ortadaki 3 tane trabzanın en baştakinin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bu defa sondaki yani 3. trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu şalımızda hep ikili trabzan kullandım. Bu şekilde ilerleyecek. Tekrar 2 zincir çektim trabzandan sonra ve geldim yine kenarı örüyorum. Takıldığınız yerlerde videoyu geriye sarıp tekrardan izleyin. 3 zincir çektim, örgümü çevirdim. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. 6. sıraya geçtim. Kenarımı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Artık şuradaki buğday başaklarına geldik. Bademlere geldik. Şuradaki birinci trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım.
Aynı noktaya batıyorum. Üç trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki tekli trabzanın tepesine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu bizim bademlerin ikincisi. Bakın şu bir badem, bu da bir badem oluyor. Evet, 3 tane çektim. 1 2 zincirimi çekiyorum. Kenarımı yapıyorum. Bu kısmı hızlıca yapıyorum. Örgümü çevirdim. Bir sonraki sıraya geçtim. Kenarımı yapıyorum yine. İki zincir çektim kenardan, sonra ipimi doladım. Şimdi bademimizi yapmaya devam ediyorum. Şu en baştaki trabzanın tepesine, şu an artırma kısmında olduğumuz için iki tane trabzan yapıyorum. Birinci trabzanın tepesine yan yana iki tane yapıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki trabzana bir tane yapıyorum. Üçüncü trabzana da yine iki tane yaparak 5 taneye çıkardık. Şimdi bir iki zincir çektim. Şimdi araya bir sonraki bademler için yuva oluşturmaya başlayacağız. İki tane zincir çektim. Buradaki boşluğa, aradaki zincir boşluğuna bir tane trabzan yaptım. Tekrar iki zincir çektim. İpimi doladım. İkinci bademi de aynı şekilde 3 olan trabzanı 5'e çıkaracağız. Birinci trabzana iki tane yapıyorum. Bir sonrakine bir tane örüyorum. İpimi doladım. Bir sonrakine yine iki tane örüyorum. Şöyle göstereyim sıramızı. Şu kenar, bu birinci badem, o da diğer ikinci badem. Şimdi tekrar kenara geldim. İki zincir çektim. Kenarımı örüyorum. Üç zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bir üst sıraya geçtim. Yine kenar yaptım. İki zincir çektim. Evet, şimdi bademlerimiz 5 taneydi. Artık daraltmaya geçeceğiz. 2 zincirden sonra şuradaki trabzan, birinci trabzana bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar göstereyim. Trabzana battım, ilmeğimi çıkardım, bir kez ördüm, ikinciyi örmeyip bekletiyorum, ipimi doladım, bir sonraki trabzana batıyorum. Şöyle göstereyim. Bir sonraki trabzana battım, bir kez ördüm ve ikisini birlikte örerek bir tane eksiltme yaptım burada. Şimdi üçüncü trabzana bir tane örüyorum. Son iki trabzanda yine eksiltme yapacağım. İlk önce bir taneyi bir kez örüp ikinciyi tutuyorum. İpimi doladım. Bir sonrakini ördüm. Bir çektim. İkinciyi birlikte çekerek birer tane daraltmış oldum. Şimdi 1 2
3 zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. İpimi doladım. Yine burada aynı teknikle diğer bademde de eksiltme yapacağız. Birinciye bir kez çekiyorum. İkinciyi çekmeden bekletiyorum trabzanı. İpi doladım. Bir sonraki trabzanı bir kez çektim. İkinci de hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Tekrar bir sonraki ortadaki trabzana bir tane örüyorum. İpimi doladım. Şimdi bu iki taneyi de eksilteceğim bir tane. Birinciyi bir kez ördüm. İpimi tuttum. Bir sonrakine battım. Bir kez çektim. İkinci de hepsini birlikte kapattım. Bir iki zincir çekiyorum ve kenara geldik yine. Hızlıca örüyorum. 3 zincir çektim, örgümü çevirdim. Üst sıraya geçtim. Yine kenar yapıyorum. Şimdi burada artık bir kenardan ekstra artırma yaparak yapmaya başlayacağız. Bu sırada bakın şuradaki yandaki şu desenli kısmı geçeceğiz. İki zincir çektikten sonra şimdi bu bademi bitiriyoruz. Son sırası bademin. Buradaki her boşluğa bir tane, her trabzan tepesine bir tane trabzan yapacağız ama hepsini çekmeyeceğiz. Battım, bir kez çektim, ilmeğimi tutuyorum, ipi doladım, bir sonraki trabzanı yaptım, bir kez çektim, yine bekletiyorum, ipimi doladım, üçüncüyü de battım, bir kez çektim, ikinci de hepsini birlikte topluyorum. 1 2 3 zincir çektim araya. Geldim şuradaki 3 trabzanın birincisine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada artık geriye dönüp bu kısımda aynı şeyleri uygulayacaksınız. Mesela şu an şöyle göstereyim. Bu kısım, burada yaptığım bu kısım aşağıdan bakarsak bu sırayı gösteriyor. Bu sıraya göre neler yapmışsak sıranızı takip edeceksiniz badem kısmında. İlerleyen sıralarda bu bademi detaylı bu tarafını artık anlatmayacağım. Yoksa videom haddinden fazla uzun sürecek. Şimdi buraya geldik. Ne yapmam gerekiyor? Dönüyorsunuz, bu sıraya bakıyorsunuz. Bakın şu 3 tane trabzan olan badem sırası. Şu aynı. Demek ki biz bu sıradayız. Yani bu 3 trabzanın tepesine bir tane, 3 zincir, tekrar bir tane yapıp bir sonraki sıranın bademlerinin ayaklarını yapmış oluyoruz. Şimdi yine birkaç sırasını anlatacağım. Daha ilerleyen bölümlerde bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Evet. Birinci trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Atladım. Bir sonraki trabzanın tepesine yine 3 zincir çek. İkili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. İpimi doladım. Evet, geldik ikinci bademe. Bu bademi de kapatıyoruz. Birinciyi yaptım, tuttum. Sonra ikinci trabzan. İpimi doladım. Üçüncüyü de ördüm ve hepsini birlikte toparladım. Bir iki zincir çekiyorum. İpimi doladım. Kenara geldim. Kenara örüyorum.
1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki sıraya geçtim. Üst kenarı örüyorum. Üst sıranın kenarını örüyorum. 2 zincir çektim. Evet, kenarı ördüm. Kenardan sonra bir sonraki bademe geçeceğiz. Burada 2 değil 4 zincir çekiyorum. İpimi tekrar doladım. Bakın artık bu badem bitti. O yüzden bunu atlıyoruz. Direkt ikinci bademi örmeye başladık artık. Şuradaki bir olan trabzanları 3'e, ondan sonra 5'e çıkartarak genişleteceğiz. Şu bir trabzanın tepesine hemen dönüyorum. Şuradan bakalım. Trabzan tepesinde ne var? 3 tane trabzan var. Biz de aynısını yapacağız. Şimdi modelin orijinalinde böyle midir bilmiyorum. Benim gördüğüm fotoğraf çok net değildi ama yani en azından benzetmiş olduk. Birebir aynısı olmasa da model benziyor. Belki de aynısıdır. Çünkü bendeki fotoğraf hiç net değil. Evet, 3 tane yaptık. Araya 3 zincir çektim. İpimi doladım. Geldik ikinci bademin ayağına. Buna da yine 3 tane trabzan çekiyorum. Burada sıranın sonunda bir artırma yapacağız. Kenarda artırmalarına başlıyoruz. Üç tane yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geldim. Şimdi bu kenarı bir örelim ilk önce. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Evet, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Aynı boşluğa bir kez daha 2 trabzan yapıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde oldu. Modeli de tam göstereyim. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da artırma var. Yani şuradaki ikili kısımları artıracağız. Şöyle modelimizi göstereceğim. Bakın şunlar, şu bir sütun, şu bir sütun, bu bir, bu bir derken yan yana 5 sıra bundan yapacağız. O yüzden bu yandan artık artırmaya başladık. Bunun da ismi sanırım su yolu muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Belki de başka bir şeyse ismi yorumlara yazın. Bu kısmın ismi neydi? Unuttum şu an, çıkaramadım. Evet, şu sütun kısımları artıra ilerleyeceğim. Şimdi artık şu badem kısımlarını çok anlatmayayım. Bu kenarın artırmalarını takip edin. Evet, şu anda bu şekilde 3 zincirimi çektim. Üst sıraya geçtim. İpimi doladım. Buradaki şu boşluğa 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir daha 1 2. Evet, bu şekilde yaptım. Hemen hiç araya zincir çekmeden bir sonraki boşluğa yine aynı kenar oyası gibi yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir. Bakın bu şekilde oldu. Ve artık altta bir tane gelen sütunumuz, şimdi 2 sırada artırdık. 2 tane oldu. Geldik bademli kısmı, devam ediyoruz. 1 2 zincir çektim. Bademimiz 3 direkte şu anda. 4 yapıyoruz bunu. Pardon, 5'e çıkaracağız. Artırma yapacağız yani. Bakın şuradan dönüp bakarsak şunu 3 trabzanlı sırayı yaptık. Demek ki şimdi sıra 5 trabzan olan sırada bu sırayı yapacağız. Komple buradan dönüp bakarak
Bu kısmı yapacaksınız. Burada artık başka bir artırma yok. Bu sol tarafta artırma yok. Artırmalarımızı artık hep sağdan yapacağız. Şimdi bir tane yaptım trabzan tepesine. Aynı trabzanı bir tane daha yapıp artırmamı yapmış oluyorum. Ortadaki trabzana bir tane ördüm. Üçüncü trabzana yine 2 tane trabzan öreceğim. Burada da artırmamı yapmış oluyorum. Aradaki boşluk kısmına şuraya geldik. Burada bir sonraki trabzanlar için ilk ayağı oluşturmamız lazım. Bakın şurada beşlide ne var? Bir tane trabzanımız var. Bunu yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ikinci bademe geldik. Yine kenarlardan birer tane artırıyorum bademleri. Araya 2 zincir geldim kenara. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir üst sıraya çıktım. Örgümü çevirdim. Bu şekilde oldu. Şimdi kenarımı ördüm. Yine badem kısmındayız. Burayı yine dönüyoruz arkadan, önceki sıralardan bakarak aynısını örüyorum. Bu tarafta başka artırma yok. Bademi ne yapıyorduk? 5'ten tekrar 3'e düşüreceğiz. O yüzden burada bademin kenarlarında birer eksiltme yapıyorum. Önceki sırada gösterdiğim gibi ortadakini tek battım. Bir, iki, üç zincir. Şimdi buradaki tek trabzanı 3'e çıkaracağım. Bir, iki, üç. Yine bademi daraltıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Geldik kenara. Yine burada artırma yapacağız. Bir, iki zincirden sonra şu başlangıç aynı. Bunları dolduralım. Sürekli aynı ilerleyecek artık örgü bitinceye kadar. Bu kısım böyle. Bakın birinciyi yaptım. Birinci sütunumuzu yaptım. İkinciyi yapayım. Evet. Şimdi ikiye çıkan sütunumuzu yaptık. Şimdi burada yeniden bir üst sırada bunları bu grubu 1, 2, 3'e çıkarmak için artırmamı yapıyorum. Yine 2 zincir çekip aynı boşluğa yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde örgümü çevirdim. Geldim artırmama devam ediyorum. Şuradaki boşluğa 2 tane yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine 2 tane trabzan örüyorum. Artık 3 tane oldu. Bakın bu 1. Buraya yapacağımız 2.
Burada yapacağımız 3. Şimdi burayı hızlıca geçeyim. Bir sonraki artırmaya gelelim. Şu kısımda artık değişik bir şey yok. Olduğu gibi sıramızı takip ediyoruz. Göstererek örüyorum. Hanımlar, videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Beni etiketleyebilirsiniz. Şimdi kenar artırmamız bitti. Bademli bölüme geldim. Şimdi bakın, bir tane badem grubumuz bitti. İkincisi de artık, bu da son sırada, bunu da kapatmaya geldik. Bunu da tekrar anlatayım. 1 2 zincir çektim. Geldim. Her trabzanı bir tane yapıyorum. Bekletiyorum tığda. Bir sonraki trabzanı bir kez örüyorum, bekletiyorum. Sonra bir sonraki trabzanı bir kez ördüm. İkinci de hepsini birlikte örüp kapattım. 3 zincir çektim. Göstereyim, model okumayı da göstereyim. Bakın şu an hangi sıradayız? Şu trabzanın kapandığı sıradayız. Yani bir öncekinden takip edecek olursak bakın buradayız. Demek ki bu 3 zincirden sonra geleceğiz. Şu trabzanı, sonra 3 zincir, tekrar trabzanı yapacağız. Bu şekilde geriye dönüp örgünüzü takip ederek ilerleyeceksiniz. Bu bölüm tamamen örgü bitinceye kadar aynı gidiyor. Bu bölümde 5 sütun halinde gidecek. Ondan sonra tekrar bir badem sırası oluşturacağız. Şimdi burayı ilerletin. Ben de ilerleteyim. Şöyle şuraya kadar gelelim. Bakın bu sıraya kadar gelelim. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak sıraya kadar gelelim. Şuradaki artırmayı da göstereyim. Yani şöyle sıra sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıraya kadar gelelim. Evet, şimdi 17 sırayı ördüm. Şu an 18. sırayı da başladım. Biraz ilerlettim. Bakın neredeyim, göstereyim. Şöyle. Şimdi şuradaki 4 sütun bizde sabit arada ilerleyecek. Şu 4 sütunumuz sürekli sabit ilerleyecek. Bu 4. ile 5.'in arasında artık yeniden şu bademli bölümden yapmaya başlayacağız. Onu göstereceğim. Şimdi 4 taneyi yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın normalde aralarda zincir yok. Bu aralarda zincir yok. 3 tane zincir çektim. Geldim yine kenar için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan kısmına aynı kenardan yapıyoruz. 1, 2 zincirimi çektim. 2 trabzan yapacağım. Bak, sıramızın sonu bu şekilde oldu. Şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. İpimi doladım. Yine kenarı örüyorum. Normal. Bu şekilde ördüm. Bir, iki zincir çektim. İpimi doladım. Şu 3 zincirin ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki
Sırayı sütuna geçiyorum. Şimdi bu kısım aynı gidiyor. Şimdi buraya şu sağ tarafa yeni bir badem yapmayı göstereceğim size. O yüzden bu tarafları hızlı geçeceğim. Burada bir şey yok. Sırayı olduğu gibi takip ediyorsunuz. Aralara zincir çekmeden bu su yolu dediğimiz kısmı örüyorum. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Tekrar dönüp şu kısma kadar gelelim. Ben burada bademi anlatacağım. Evet, o sırayı bitirdim. Döndüm, geldim. Şimdi 4 tane sütunumuzu ördük. 1 2 3 4. Şimdi bu kısımda yeniden badem oluşturuyoruz. Dördüncüden sonra 1 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bakın şurada bu sıra, şimdi geleyim şurada göstereyim hangi sıra olduğunu. Şu tek trabzan olan sıra. Yani buradakinin aynısını uygulayacağız. Sırayı buradan da takip edebiliriz ama ben 1-2 sırasını anlatacağım. Kafanız tam netleşsin diye. Şimdi bakın 2 zincirimi çektim, geldim şuradaki tekli trabzana batıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Kenara geldim. 1 2 2 tane yaptım. Burada artık artırmalarımız şuradaki kenar gibi olacak. Yani şuraları yaptığımız gibi artırma yapmayacağız. Bu altlardaki artırma şeklinde değil de burada kenar olarak gidecek. Yani burası gibi olacak. Ona göre bakıp yapın. 1 2 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine kenarı örüyorum. 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa. Bakın şöyle kenarı ördüm. 1 2 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geldim bu trabzanın tepesine bir tane. 1 2 3 zincir. En sondaki trabzana yine bir tane trabzan yaptım. Bunlar artık başaklarımızın, pardon, bademlerimizin ayakları, ilk başlangıçları. Yani şu anda hangi sıradayız? Şu sırayı yapıyoruz. Bakın bu sırayı yapıyoruz. 1 2 zincir, yine geldik su yolu kısmına. Bu kısım aynı. Yine bu sırayı gidelim, tekrar dönelim. Bu bölümden birazcık daha anlatayım size. 2 sıra daha anlatacağım. Sonra bir kenar göstereceğim. Evet, şimdi sırayı tamamladım. Bademli kısma geldik. En son ikili trabzandan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Geliyoruz şimdi bademleri tek olan dallarını üçlemeye. Her direğe 3 tane trabzan yapıyorum. Bunu alttaki sıralardan bakarak ilerleyebilirsiniz artık, dediğim gibi. Şöyle geliyorsunuz. Şu an hangi sıradayız? Bakalım. Şuradan da göstereyim. Bakın şu üçlü trabzanların yapıldığı sıradayız. Buradan takip ederek ilerleyeceksiniz. Şimdi ben yine de dönüş sırasında göstereyim. Ondan sonra kenara geçelim.
3 zincir çektim. 3 trabzandan sonra 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Kenara geldim. Kenarımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tekrar kenarı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Bademlere devam ediyorum. Dönüyorum şöyle. Geriden bakalım. Şimdi geldik. Şu 3 tane olanları 5 tane yaptığımız sıraya. Bu sıranın aynısını yapıyoruz. İki zincirden sonra birinci trabzana 2 kez batıyorum. İki zincir çektim. Şuradaki boşluğa bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve bir sonraki bademe geçtim. Birinciye çift, ikinciye tek, üçüncüye yine çift trabzan örüyorum. Evet, şimdi göz ya da şunu da yapayım. 1, 2 zincir çektim. Yine su yolu kısmına geldik. Buradan örmeye devam ediyoruz. Şimdi örgümüzü ne kadar büyüteceğiz? İstediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar bu sıraları takip edip ilerleyeceğiz. Şöyle yere serip göstermek istiyorum. Geldik kenar kısmına. Bu iki kenar için dediğim gibi herhangi bir kenar oyasına gerek yok ama şu bitirdiğimiz sıra için bir kenar göstereceğim. Şimdi bunun büyüklüğünü istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar, ne büyüklükte bir şal istiyorsanız, boyun şalı istiyorsanız şöyle bir 130 santim civarında yeterli olur. Orta boy bir şal için 150-160 santim şu kısım, 150-160 santim, çünkü omuzumuza gelen kısım bu kısım. Şöyle çevirirsek şalımız duruşu böyle olacak. Bu şekilde olacak. Buraya mesela badem sırası tam ucuna kadar devam edecek. Sonra şurada su yolu sırası, yanında bir tekrar badem sırası, bademden sonra tekrar su yolu, tekrar badem şeklinde şalımız uzayıp ilerleyecek. Artık bunun tamamını siz, ben herhalde büyük ihtimalle şu an çok fazla vaktim yok. Bunu en fazla birazcık daha büyütebilirim. Ondan sonrasını siz kendiniz tamamlarsınız. Ne kadar ip gideceği hakkında tahminen 2,5 yumak falan gider gibi düşünüyorum. Artık o büyüklüğüne göre, elinize göre değişir. Kullandığınız ipe göre de değişir. Şalımızın alt köşesi burası, üst köşesi şu kısım. Şimdi hemen şuraya bir kenar göstereyim size. Evet, 3 zincir çektim, yukarıya çıktım, örgümü çevirdim. Ben şöyle bir şey uydurdum. Hem modele de uygun olacak gibi geliyor. Klasik bir kenar örneği. 3 zincirden sonra şu dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Geldim, bunu şurada tutturuyorum sık iğneyle. Tekrar 1, 2 zincir ya da 3 zincir çektim. Yine battığım yerin dibine
2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle göz kararı, belli bir sayı vermeyeceğim. Şöyle bir yere batıyorum. Hatta şuraya batalım. 1 2 3 zincir. Aynı battığım noktaya 2 tane trabzan çekiyorum. Yine şöyle bir boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. Bakın bu şekilde bir kenar yaparsanız modele de uygun olur. Aklınıza başka bir fikir gelirse başka bir şekilde de yapabilirsiniz. 2 trabzan 3 zincir şeklinde. Trabzan yaptım. Şuraya atladım. Tutturdum. 1 2 3 tekrar 2 trabzan ve de bir uygun bir yere bitiriyoruz. Böyle bir kenar yaptım. Modele de uygun oldu. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar artık bunu öreceksiniz. Şalımızın tarifi bu kadar arkadaşlar. Şalımızın tarifi budur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.